Elinize bir kontrolcü alıyorsunuz. Ekranda bir karakter var. Birkaç piksel, birkaç poligon, birkaç renkten oluşuyor. Henüz hiçbir kural okumadınız. Kimse size hiçbir şey öğretmedi. Ama parmağınız çubuğa dokunduğu an bir şeyler oluyor. Bazı oyunlarda tam olarak o an sizi içine çeker. Karakter elinizin doğal bir uzantısı gibi hareket eder. Zıplama tam olması gerektiği anda başlar ve tam olması gerektiği anda biter. Bir düşmana çarptığınızda ekranın hafifçe sarsıldığını hissedersiniz. Sanki gerçekmiş gibi. Sanki o darbe sizin de bedeninizde bir karşılık buluyormuş gibi. Bazı oyunlarda ise aynı an sizi iter. Kontroller ağır, tepkiler geç kalıyor, her şey bir adım arkadan geliyormuş gibi hissettiriyor. Parmağınız komutu verdi ama sanki birkaç frame sonra cevap veriyor. İşte bu fark. Bir düğmeye bastığınızda hissettiğiniz o an, o milisaniyelik sihir ya da o milisaniyelik hayal kırıklığı. O anın oyun tasarımı adında bir adı var. Game Feel. Onlarca yıl boyunca geliştiriciler bunu tamamen sezgiyle, deneme yanılmayla bir şekilde doğru hissedene kadar ayarlayarak inşa ettiler. Yazılı bir kural yoktu. Kimse işte formun bu diyemiyordu. Sadece hissediyorlardı ya da hissedemiyorlardı. 2008 yılında bir oyun tasarımcısı Steve Swing bu görünmez zanaati parçalarına ayırıp neredeyse bir mühendislik problemi gibi ele almaya karar verdi. Sorduğu soru basitti ama kimsenin tam olarak cevaplayamadığı bir soruydu. Bir oyun oyuncunun bedeninde ve zihninde nasıl iyi hissettirir? Ve bunu ölçebilir miyiz? Bu belgeselle tam olarak bu soruyu takip edeceğiz. Uzayda süzülen bir gemiden İtalyan bir tesisatçının zıplamasına, bir biyonik kolun sallanmasına ve insan beynine saniyenin binde birini işleyen o gizli saatine kadar uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolda 3 temel soruya cevap arayacağız. Bir oyunun iyi hissettirmesi için hangi parçaların bir araya gelmesi gerekiyor? İnsan bedeni ve zihni bir kontrolcünün diğer ucundaki dijital bir dünyayı nasıl gerçek olarak kabul ediyor? Ve son olarak bunların hepsini bilerek bir sonraki nesil oyunları nasıl daha iyi tasarlayabiliriz? Çünkü bir oyunun hissi tesadüf değildir. Kazara olmaz. Tasarlanabilir, parçalanabilir ve doğru bakarsanız öğrenilebilir bir şeydir. Şimdi, işin garip tarafı şu. Game Feel kelimesini oyuncular da geliştiriciler de sürekli ağzına alır. Bu oyun çok akıcı hissettiriyor. Kontroller biraz gevşek. Vuruş hissi harika. Oyun ölü gibi hissettiriyor. Bu cümlelerin hepsini bir yerlerde duymuşsunuzdur. Hatta belki siz de kurmuşsunuzdur. Ama herhangi birine peki tam olarak Game Feel nedir diye sorarsanız muhtemelen 10 farklı geliştiriciden 10 farklı cevap alırsınız. Ve ilginç olan şu. Hepsi de bir bakıma haklıdır. Kimisi için bu sezgisel kontrollerle ilgilidir. Dakikalar içinde öğrenilebilen ama bir ömür boyu ustalaşılan bir şey. Oyuncu ne yapmak istiyorsa düşünmeden yapabiliyordur. Kimisi için tamamen fiziksel etkileşimlere, zamanlamaya, bir vuruşun ağırlığını hissettirmekle ilgilidir. Bir hareketin kaç kare sürdüğü, ne kadar cilalı olduğu önemlidir. Başka bir kesim için mesele gerçekten orada olma hissidir. Yani bütün çaba oyuncunun kendini oyun içinde daha gerçek hissetmesine odaklanır. Ve başka bir kesim içinse bu tamamen görsel ve eşitsel cila ile ilgilidir. Her etkileşimin ne kadar önemsiz olursa olsun estetik bir tatmin vermesi. Sorun şu ki bu 4 bakış açısı da bir araya gelmiyor. Hepsi bize bir şeyler söylüyor ama hiçbiri tek başına bir tanım oluşturmuyor. Bir şeyi tam olarak tanımlamaya çalıştığınızda açıklama elinizden kayıp gidiyor. Sadece en iyi uygulamalar ve kişisel deneyimlere dönüşüyor. Steve Swing işte tam bu noktada devreye giriyor. Ve Game Feel'ı medyumlardan içeriği ayırarak 3 somut yapı taşına indirgiyor. Birinci yapı taşı gerçek zamanlı kontrol. Oyuncunun bir niyeti var. Bunu bir input yani bir girdiyle mesela bir tuşa basmak, bir çubuğu itmek ve benzeri bir hareket ile ifade ediyor. Bilgisayar bu girdiyi kendi iç modeliyle uzlaştırıp bir sonuç üretiyor. Oyuncu bu sonucu algılıyor, sonra bu sonucu ilk niyetiyle karşılaştırıyor ve yeni bir eylem oluşturuyor. Bu döngü kesintisiz şekilde tekrar dönüyor. Bazı tasarımcılar bunu bir konuşma gibi tarif eder. Biri konuşur, öbürü dinler, düşünür, sonra cevap verir. Ama Swing'in vurguladığı nokta şu. Gerçek zamanlı kontrol bir sohbetten çok araba kullanmaya benzer. Sola dönmek istediğinizde düşünmezsiniz, direksiyonu çevirirsiniz. Gördüklerinize, duyduklarınıza ve hissettiklerinize göre
Küçük düzeltmeler yaparsınız. Süreç neredeyse anlıktır. Bilinç seviyesinin altında kesintisiz bir komut akışı haline gerçekleşir. Omurilikten kontrol edersiniz. İkinci yapı taşı simüle edilmiş boşluk. Boş, bembeyaz bir alanda asıl duran bir top hayal edin. O topun hareket edip etmediğini nasıl anlarsınız? Yani anlayamazsınız. Çünkü hareketin anlamlı olması için bir bağlama, çarpabileceğin nesnelere bir referans noktasına ihtiyaç vardır. Gerçek zamanlı kontrol edilen bir karakter ile dünyadaki nesneler arasında çarpışma ve etkileşim sistemidir. Aynı zamanda seviye tasarımını da kapsar. Nesnelerin karakterin hızına göre nasıl konumlandırıldığı bu harekete anlam katar. Çarpılacak, aralarından geçilecek, hıza dair bir referans oluşturacak nesneler sağlar. Üçüncü yapı taşı polish yani cila. Cila, temel simülasyonu değiştirmeden etkileşimi yapay olarak güçlendiren her türlü efekttir. Bir karakterin ayağının altındaki toz bulutu, iki aracın çarpışma sesi, ağır bir darbeyi vurgulamak için ekranın sarsılması ya da bir karakterin hareket ederken hafifçe esneyip büzülmesi gibi görsel elementlerdir. Swing bunu somutlaştırmak için çarpıcı bir düşünce deneyi sunuyor. Street Fighter 2'den bütün animasyonları çıkarırsanız ne olur? Oyun teknik olarak tamamen aynı şekilde çalışmaya devam eder. Çarpışma tespiti, hasar hesaplamaları, kurallar hepsi yerli yerinde durur. Ama oyuncu için bu artık iki garip kutunun birbirlerine anlamsız çarptığı, hissi olmayan bir şeydir. Neden? Çünkü oyuncu için simülasyon ile cila arasında bir fark yoktur. İkisi de aynı algıyı, aynı fiziksel gerçeklik hissini besler. Basit bir esneme büzülme animasyonu bile bir karakterin taştan mı yoksa lastikten mi yapılmış gibi hissettirdiğini kökten değiştirebilir. Altındaki fizik motoruna tek bir satır kod eklemeden. Bunun ne kadar güçlü bir etki olduğunu gösteren küçük ama çarpıcı bir örnek daha var. Bağımsız bir öğrenci projesi olan bir oyunda geliştiriciler kontrol ettiğiniz topa çok basit bir esneme büzülme efekti eklemişler. Top hızlı hareket ederken ya da zıplarken hafifçe deforme oluyor. Yuvarlanırken de az miktarda çöküyor. Ekran görüntüsünde bu neredeyse fark edilemeyecek kadar küçük bir detay. Ama hareket haline görüldüğünde etkisi çarpıcı. Geliştiricilerin kendi ifadesiyle o efekt olmadan top taştan yapılmış gibi hissettiriyordu. Efekt eklendiğinde ise altındaki fizik motoruna tek bir satır kod bile eklemeden aynı top birden boyadan yapılmış gibi yumuşak ve organik hissettirmeye başlıyordu. Bu cilanın gücünü özetleyen belki de en net örnek. Oyuncular simülasyonla cilayı ayırt edemezler. İkisi de aynı beyne, aynı algıya hitap eder. Ve bazen bir fizik motorunu değiştirmek yerine üzerine birkaç piksellik bir esneme efekti eklemek oyun hissini kökten dönüştürmeye yeter de artar bile. Bu üç bileşen gerçek zamanlı kontrol, simüle boşluk ve cila bir araya geldiğinde ortaya gerçek bir game feel çıkıyor. Oyuncu avatarı kontrol ediyor. Avatar dünyalarla etkileşime giriyor. Cila da bu etkileşimleri vurgulayıp ona ekstra çekicilik katıyor. Bu üçünden sadece biri eksik olursa ne olur? Swing'in verdiği en öğretici örneklerden biri olur. StarCraft. Birimlerinize tıklayıp efekt ediyorsunuz. Dünyada çarpışmalar, engeller, muhteşem animasyonlar ve sesler var. Ama kontrolünüz gerçek zamanlı değil. Bir tıklama anlık bir dürtü. Sürekli akan bir komut değil. Hedefi belirlersiniz ama yolculuğu yönlendiremezsiniz. Ve çarpışmaları da siz değil, birimlerin kendisi deneyimler. Siz sadece sonucu izlersiniz. StarCraft'ın hissi neredeyse tamamen cila üzerinden geliyor. Birimlerin canlı animasyonları, patlama efektleri, sesler. Bu StarCraft'ı kötü bir oyun yapmıyor. Tam tersine denge ve sistem tasarımı açısından muhteşem bir oyun yapıyor. Bu ayrım aslında bize çok değerli bir şey gösteriyor. Game feel bir kalite yargısı değil, bir tür meselesidir. Her oyunun bu üçlüye ihtiyacı yok. Ama tasarımınız buna ihtiyaç duyuyorsa üçünü birlikte uyumlu şekilde inşa etmeniz gerekiyor. Hadi birkaç örneğe bakalım. Bunu somutlaştırmak için oyun tarihinin en eski ve en yalın örneklerinden birine gidelim. 1979'da Atari'nin çıkardığı Asteroids. Grafikler bugünün standartlarına göre neredeyse yok denilecek kadar sade. Birkaç çizgiden oluşan bir gemi, birkaç çizgiden oluşan kayalar, renk yok, doku yok, gölgelendirme yok. Ama Asteroids'i oynayan hemen hemen herkes o geminin belli bir ağırlığı olduğunu hisseder. Gemi döndüğünde anlık dönmez. Küçük bir eylemsizlik payı vardır. İtiş uygulandığında gemi yavaşça hızlanır. İtmeyi bıraktığınızda da anında durmaz. Sürüklenerek yavaşlar. Tıpkı uzayda sürtünmenin olmayışı gibi bir his verir. Üstelik geliştiriciler size bunu hiçbir zaman açıkça söylemez. Siz sadece hissedersiniz. Bu gerçek zamanlı kontrolün ders kitabı niteliğinde bir örneği.
Girdi ile ekrandaki sonuç arasında neredeyse hiç algılanabilir gecikme yok. Az önce bahsettiğimiz o insan algısı eşiğinin, yani yaklaşık 100 milisaniyenin çok altında bir tepki süresiyle çalışıyor. Bu yüzden gemi anında tepki veriyormuş gibi hissettiriyor. Simüle edilmiş boşluk burada kayalar, ekranın kenarları, bir taraftan çıkıp diğer taraftan tekrar girme mekaniği ve çarpışma sistemiyle sağlanıyor. Cila ise minimal ama son derece etkili. İtişu hızlı gemiden çıkan küçük alev, kayalar parçaladığında dağılan kırıklar. Hiçbir gelişmiş fizik motoruna ihtiyaç yok. Astro bize gösteriyor ki game feel görsel karmaşıklıktan değil, bu üç bileşenin yani kontrol, boşluk ve cilanın ne kadar sıkı ve tutarlı çalıştığından doğuyor. Bugün elinize alıp tekrar oynadığınızda hala doğru hissettiriyor. Grafikler daha biz burada konuşurken eskir ama iyi kurulmuş bir kontrol döngüsü neredeyse hiçbir zaman eskimez. Peki, anlık tepki derken tam olarak neyden bahsediyoruz? Bir oyunun tepkisi ne kadar hızlı olmalı ki biz onu gerçekten gerçek zamanlı olarak mı algılayalım? Bu sorunun cevabı aslında bilgisayarda değil. Bizim kendi beynimizde saklı. İnsan bilgisayar etkileşim araştırmacıları Cart, Moran ve Neville'ın geliştirdiği insan işlemci modeli, insan algısını, düşünmesini ve hareketini 3 ayrı aşamaya bölüyor. Tıpkı bir bilgisayarın işlemcisi gibi. Önce algısal işlemci devreye girer. Gözünüzün, kulağınızın, parmak uçlarınızın aldığı uyarıyı anlamlandırmak ortalama yaklaşık 100 milisaniye sürer. Sonra bilişsel işlemci devreye girer. Ne yapmalıyım, hangi yöne doğru gitmeliyim kararını vermek ortalama yaklaşık 70 milisaniye sürer. Son olarak motor işlemci devreye girer. Kaslarınıza o kararı iletmek ve harekete geçirmek yine ortalama 70 milisaniye sürer. Toplarsanız yaklaşık 240 milisaniye. Bu insanların bir bardağı kavrarken, bisiklet sürerken, bir topu yakalarken ya da oyun karakterini yönlendirirken tekrarladığı o küçük, ince düzeltmelerin doğal temposudur. Bilim insanları buna düzeltme döngüsü diyor. İngilizcesini boş verin. Düşünün. Elinizi uzatıp masadaki bir bardağı almak istiyorsunuz. Niyetiniz oluşuyor, kolunuz hareket etmeye başlıyor, gözünüz elinizin konumunu takip ediyor. Beyniniz bunu hedefle karşılaştırıp küçük yön düzeltmeleri yapıyor. Tüm bu döngü saniyenin çok küçük dilimlerinde defalarca tekrarlanıyor. Eliniz bardağa ulaşana kadar. Bunun oyun tasarımı için pratik anlamı son derece net. Eğer bir oyun girdilerinize 240 milisaniyeden daha uzun sürede cevap veriyorsa o gecikmeyi fiziksel olarak hissedersiniz. Kontrol gevşek, ağır ya da tepkisiz gibi gelir. Aslında beyninizin doğal düzeltme temposuyla senkronize olamıyordur. Hayattaki eşikler kabaca şöyle özetlenebilir. Görüntülerin akıcı bir hareket olarak algılanabilmesi için saniyede en az 10 kare gereklidir. Pürüzsüz bir his için ise 20 kare ve üzeri gerekir. Oyunun girdiği tepki süresi idealde 100 milisaniyenin altında olmalıdır. Bu algısal işlemcinin döngüsüyle örtüşür ve anlık nedensellik hissi yaratır. Ve bu tepki kesintisiz, tutarlı bir bakış açısı haline gelmelidir. Yoksa gerçek zamanda kontrol hissi kırılıp parçalanır. Bu yüzden rekabetçi oyuncuların bazılarının input lag dediğimiz o birkaç milisaniyelik gecikmeden bu kadar rahatsız olması hiç de abartı değil. Beyniniz o gecikmeyi siz bunu bilinçli olarak fark etmeden çok önce bir yanlışlık olarak algılıyor. ...1983 yılında video oyun endüstrisi ciddi bir krizin eşiğindeydi. Piyasa kalitesiz ürünlerle dolmuş, özellikle o dönemin ünlü başarısız bir uyarlaması tüketicilerin güvenini derinden sarsmıştı. Oyun salonları art arda kapanıyor, video oyunu kelimesi yatırımcılar için neredeyse bir küfür haline geliyordu. Tam bu dönemde Nintendo Environment System ile sahneye çıktı. Bu hikayenin merkezinde o zamanlar dünyaca ünlü olmaktan çok uzak genç bir endüstriyel tasarım mezunu vardı. Shigeru Miyamoto. Miyamoto'nun ilk büyük işi Donkey Kong'tu. Ve o oyunda kontrol ettiğiniz karakter o zamanlar Jumpman olarak biliniyordu. Sonradan Mario adını alacaktı. Oldukça sert hareket ediyordu. Sabit bir hızda koşuyor, zıplaması önceden belirlenmiş bir yay çiziyordu. Havadayken üzerine neredeyse hiç kontrolünüz yoktu. Ya tam hız ya da durgunluk. Arada hiçbir şey yoktu. Kademeli bir hızlanma söz konusu değildi. Donkey Kong bir başarıydı. Ama Miyamoto bunun çok daha iyi hissettirebileceğini biliyordu. Bir devam oyunuyla birlikte artık İtalyan bir tesisatçıya dönüşen karakterin hareketlerini baştan kurgulamaya başladı. Sonuç tarihin belki de en çok analiz edilmiş hareket tasarımlarından biri oldu. Mario'da zıplama artık sabit bir yay değildi. Düğmeye ne kadar uzun süre bastığınız zıplamanın yüksekliğini doğrudan belirliyordu. Havadayken bile yönünüzü hafifçe değiştirebiliyordunuz. Koşarken kademeli olarak ivmeleniyordunuz. Durmak istediğinizde aniden değil, yavaşça yavaşlıyordunuz. Hatta hızlı koşarken
aniden durmaya çalışırsanız Mario kayarak duruyordu. Tıpkı gerçek bir yüzeyde koşan biri gibi. Bu detaylar oyuncuya sürekli küçük ödüller sunuyordu. Bir bloğa kafanızı vurduğunuzda blok hafifçe zıplıyor ve komik bir ses çıkarıyordu. Bir soru işareti bloğuna aynı şekilde vurduğunuzda bir para fırlatıyor. Buna bir ses ve animasyon eşlik ediyordu. Bu zengin, küçük ölçekli etkileşimler oyunun aslında oldukça zorlu olduğu ilk anlarda bile eğlenceli kalıyordu. Çünkü başarısız olsanız bile dünyaya dokunmanın kendisi tatmin ediciydi. İşte bu, kitabın vurgulayacağı en kritik noktalardan birini işaret ediyor. Game feel sadece zor bir mekanik ustalık meselesi değil. Aynı zamanda öğrenme sürecinin kendisinin keyifli olması meselesi. Buraya kadar game feel'ın ne olduğunu ve neden var olduğunu konuştuk. Ama Swank'in kitabının asıl iddialı tarafı şu: mümkün olduğunca ölçülebilir hale getirmek. Bunun için 6 farklı eksen öneriyor. Bir oyunun hissini bu 6 kategoriye ayırıp tek tek analiz edebiliyorsunuz. Birincisi input, yani girdi. Kullandığınız donanımın kendisi. Bir tuş, bir analog çubuk, bir direksiyon simidi, bir dokunmatik ekran sizin ne yapabileceğinizi baştan şekillendirir. Bir tuşun ne kadar hassas basıldığını algılayabildiği, ne kadar hızlı tekrar basılabildiği, hatta tuşun fiziksel direnci bile oyuncunun hissini değiştirir. Kitap bunu ilginç bir benzetmeyle anlatıyor. Büyük bir tornavidayla ufak bir vidayı sıkamazsınız. Girdi cihazları da tam olarak böyledir. Kendi olasılık kapasitelerini beraberinde getirirler. İkincisi response, yani tepki. Girdiğiniz oyun içinde neye dönüşüyor? Bir tuşa basmak karakteri hareket mi ettiriyor, döndürüyor mu, yoksa yeni bir nesne mi, işte bir mermi, bir vuruş dalgası mı yaratıyor? Mega Man'de ateş tuşuna basmak yeni bir mermi doğururken Asteroids'te aynı tür bir girdi geminin dönüşünü değiştiriyor. Aynı fiziksel eylem tamamen farklı bir tepkiye yol açabiliyor. Üçüncüsü kontekst, yani bağlam. Etrafınızda simüle edilmiş boşluk, çarpışmalar, seviye tasarımı, mesafe algısı, bir oyunun geniş ve özgür ya da dar ve sıkışık hissettirmesi büyük ölçüde buradan gelir. Bir açık dünya oyunuyla dar bir koridor nişancı oyunu aynı karakter hızına sahip olmasa bile o mekan algısı yüzünden tamamen farklı hissettirebilir. Dördüncüsü polish, yani cila. Sesler, parçacık efektleri, ekran sarsıntısı, animasyonlar, hiçbiri oyunun temel mantığını değiştirmez. Ama algılanan fiziksel gerçekliği inşa eder. Bir nesnenin taştan mı, yoksa lastikten mi, yoksa camdan mı yapılmış gibi hissettirdiğini büyük ölçüde bu katman belirler. Beşincisi metafor. Bir nesnenin ne olduğu, bir araba mı, bir canavar mı, bir mücevher mi ve buna bağlı olarak nasıl davranmasını beklediğimiz bir şeyin görsel olarak ağır bir kaya gibi durup tüy gibi hafif hareket etmesi o tutarlılığı kırar ve oyuncuda bir rahatsızlık hissi yaratır. Altıncısı kurallar. 100 para toplarsan 1 yıldız kazanırsın. Bu silah için 5 gold gerekir gibi. Tasarımcı tarafından konulmuş keyfi ama anlamlı ilişkiler. Bunlar oyunun anlık kontrol hissini doğrudan etkilemez. Ama etkileşimlere bir amaç, bir neden katar. Para toplamak sadece toplamak değil, artık ödülün bir parçası olur. Bu 6 eksen sayesinde iki tamamen farklı oyunu, diyelim ki bir platform oyunuyla bir yarış oyununu aynı ortak çerçeveden karşılaştırabiliyorsunuz. Biri neden daha iyi hissettiriyor sorusuna salt sezgiyle değil, somut isimlendirilebilir bileşenler üzerinden bir cevap üretebiliyorsunuz. Bu game feel tartışmasını bir şekilde iyi hissettiriyor demekten çıkarıp gerçek bir tasarım kelime dağarcığına dönüştürüyor. Az önce bağlam, yani simüle boşluk dediğimiz eksenin üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Çünkü bu oyuncuların genelde en az fark ettiği ama en çok hissettiği katman. Swank uzay algısını 3 ölçüye ayırıyor. En üstte yüksek seviye bağlam var. Bir dünyayı keşfederken oluşturduğunuz o zihinsel harita, geniş, açık bir alanda dolaşmak size özgürlük hissi verir. Dar, karanlık bir koridor ise sizi sıkıştırır, gerginleştirir. Bu tamamen seviye tasarımının kararıdır. Aynı karakter, aynı hızla hareket etse bile çevresindeki boşluğun büyüklüğü algınızı kökten değiştirir. Ortada orta seviye bağlam var. Yakın çevrenizdeki nesnelerden kaçınma, aralarından geçme hissi, bir yarış oyununda rakip araçların arasından sıyrılırken hissettiğiniz gerilim tam olarak bu katmandan geliyor. Nesneler size ne kadar yakınsa kontrolünüz o kadar riskli, o kadar canlı hissettiriyor. En altta ise düşük seviye kişisel bağlam var. Karakterinizin bedeninin kendisiyle yakın temasla ilgili olan his. Bir düşmana çok yakından baktığınızda, bir nesneyi elinizde tam olarak kavradığınızda hissettiğiniz o mahremiyet duygusu. Bu 3 katman birlikte çalıştığında oyuncu bir dünyayı sadece görmüyor, onu sahipleniyor ve tam da bu yüzden iyi tasarlanmış bir seviye oyuncuya hiçbir diyalog kutusu açmadan
hiçbir talimat vermeden burada özgürsün ya da burada dikkatli ol mesajını veriyor. ...1988'de Capcom akıllara durgunluk veren bir soru sordu. Ya bir platform oyunu yapsak ama karakter hiç zıplamasa? O dönem Super Mario Bros'un başarısından sonra platformer türünün neredeyse dokunulmaz bir kuralı vardır: zıplama. Neredeyse her stüdyo Mario'nun tarifini takip ediyor. Kendi karakterlerini, kendi dünyalarını yaratıp aynı temel iskeleti kopyalıyorlardı. Bionic Commando bu kuralı doğrudan kırdı. Oynadığınız karakterin bacakları var ama zıplamıyor. Bunun yerine biyonik bir kolu var. Bu kol dünyadaki neredeyse her yüzeye, her çıkıntıyı tutunabiliyor ve siz onunla sallanarak ilerliyorsunuz. Yerdeyken karakter oldukça hantal, ağır ve eylemsiz hissettiriyor. Adeta bir yük gibi isteksizce yürüyor. Ama kolunu bir noktaya fırlatıp sallanmaya başladığınız an her şey değişiyor. Kontrol birden akıcı, doğaçlama ve özgürleştirici bir hisse bürünüyor. Sanki sürekli yer çekimini aldatıyormuşsunuz, düşmenin eşiğinde kendinizi tekrar son anda kurtarıyormuşsunuz gibi. Bu kitabın mekanik kavramına harika bir örnek teşkil ediyor. Yürüme ve sallanma aynı karakterin iki farklı mekaniği ve bilinçli olarak birbirine tam zıt hissettirecek şekilde tasarlanmışlar. Bu keskin karşıtlık sallanma mekaniğinin ne kadar özel ve tatmin edici olduğunu daha da belirgin kılıyor. Çünkü onu şu karakterin sıradan haliyle sürekli kıyaslıyorsunuz. Bionic Commando bize önemli bir şey öğretiyor. Game feel'ı iyi yapmanın tek yolu o dönemin endüstri standartlarını taklit etmek değil. Bazen en akılda kalıcı, en özgün hisler herkesin yaptığı şeyi çıkarıp yerine ne koyabilirim sorusunu sormaktan doğuyor. Here we go! 1996'da Nintendo 64 çıktığında Super Mario 64 sadece yeni bir oyun değildi. 3 boyutlu bir dünyada gerçek zamanlı kontrolün nasıl hissettirebileceğine dair bir manifestoydu. O döneme kadar 3 boyutlu hareket oyuncular için genellikle beceriksiz ve kafa karıştırıcıydı. Kamera nereye bakacağını şaşırıyor, karakterler duvarlara sıkışıyor, oyuncular hangi yöne gittiklerini kaybediyorlardı. Super Mario 64 bu problemi bambaşka bir yerden çözdü. Kamerayı kontrolün merkezine yerleştirdi. Doğrudan analog çubuğun yönüne değil, kameranın konumuna göreceli olacak şekilde hesaplanıyordu. Bu görünmez bir detay gibi dursa da aslında bütün oyunun hissini belirleyen temel karardı. Çünkü oyuncu her zaman ekranda gördüğü şeye göre hareket ediyormuş gibi hissediyordu. Kameranın arkasındaki matematikte uğraşmak zorunda kalmadan. Analog çubuğun kendisi de bir devrimdi. Çubuğu merkezden ne kadar uzağa ittirirseniz Mario o kadar hızlı koşuyordu. Bu önceki nesil oyunların ya basılı ya değilim yani 0 ve 1 mantığından tamamen farklı, kademeli bir kontrol imkanı sunuyordu. Üstelik çubuğu merkezden dışarı itmenin kendisi belli bir zaman aldığı için bu geçiş sırasında karakterde doğal, neredeyse fark edilmeyen bir hızlanma hissi oluşturuyordu. Ama belki de en akıllıca detay animasyonlardaydı. Mario koşarken ayakları asla kaymıyordu. Animasyon hızına birebir eşleniyordu. Bu da onun yere gerçekten basıyormuş gibi hissettirmesini sağlıyordu. Yön değiştirdiğinde ise Mario doğrudan yeni yöne dönmüyor, hafif bir kavis çiziyor ve vücudunu dönüşe doğru eğiyordu. Sanki ağırlığını gerçekten kaldırıyormuş gibi. Çubuğu aniden ters yöne çevirdiğinde ise Mario ayağını yere sertçe basıp kayarak yön değiştiriyordu. Küçük bir detay ama bu tek animasyon altındaki matematiği hiç değiştirmeden Mario'yu gerçekten fiziksel bir varlıkmış gibi hissettirmeye yetiyordu. Özellikle iki duvar arasını zıplayarak yükseltmeyi gerektiren bölümlerde bu ayar mükemmel bir hassasiyetle kurulmuştu. Seviyeler de büyük, açık, genellikle yuvarlak yapılar etrafına tasarlanmıştı. Ve oyuncuda devasa bir yapının tepesine tırmanıp aşağı bakmanın o baş döndürücü, yüksek bir yerdeymiş gibi hissettiren o anını yaşatıyordu. Super Mario 64 aslında iki boyutlu Super Mario Bros'un kavramsal bir çevirisiydi. Basit bir arayüzün ardında son derece karmaşık, fiziksel ve dokunsal bir etkileşim sistemi barındıran bir dünya. Girdi boşluğu çok daha karmaşıktı. Ama sonuçta oyunlara derinliği ve karmaşıklığı olan gevşek ama fiziksel olarak tatmin edici hareketler sunuyordu. Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Peki, tüm bu vakalardan, tüm bu teoriden pratik olarak ne çıkarabiliriz? Swing kitabın sonunda incelediği onlarca örnekten yola çıkarak 7 ilke öneriyor. Hızlıca örneklerle birlikte özetleyelim. Birincisi, daha önceki videolarımda da bahsettiğim öngörülebilir sonuçlar. Oyuncu bir eylem yaptığında
beklediği sonucu almalı. Bu oyunun kolay olması demek değil. Niyet ile sonuç arasındaki bir tutarlılık olması demek. Asteroids'te bir gemi her zaman aynı fizik kurallarına göre hareket eder. Zor olabilir ama asla adaletsiz hissettirmez. İkincisi anlık tepki. Girdiğinize verilen yanıtın gecikmesiz hissettirmesi. Az önce konuştuğumuz o 240 milisaniyelik pencereyi hatırlayın. Bu ilki doğrudan o biyolojik gerçeklikten doğuyor. Üçüncüsü kolay ama derin mekanikler. Oyun dakikalar içerisinde öğrenilebilmeli ama ustalaşmak bir ömür sürebilmeli de. Mario'nun basit koş zıpla mekaniği saatler süren pratikle inanılmaz hassasiyet ve derinlik kazanabiliyor. Dördüncüsü tazelik. Sonuç öngörülebilir de olsa kontrollerin saatler süren oyun sonrasında bile hala ilginç, hala keşfedilebilecek bir şeyler barındırması gerekir. Bionic Commando'nun sallanma mekaniği onlarca saat sonra bile yeni rotalar, yeni ritimler keşfetmenizi sağlıyor. Beşincisi çekici tepki. Kontrolün kendisinin bağlamdan bağımsız olarak estetik açıdan tatmin edici olması gerekir. Hedefsiz, amaçsız bir şekilde bile karakteri hareket ettirmek keyifli olmalı. Altıncısı organik hareketler. Karakterin çizdiği hareket yollarını doğal, akıcı eğriler oluşturması. Mario 64'teki gibi o hafif kavisi dönüşler tam olarak bu ilkenin somut bir örneği. Ve yedincisi harmoni yani uyum. Bütün bu unsurların tek ve tutarlı bir fiziksel gerçeklik hissi yaratmak için birlikte çelişkisiz çalışması. Bir oyunda görselin ağır, sesin hafif, fiziğin tutarsız hissettirmesi bu uyumu kırar ve oyuncuyu fark etmeden de olsa rahatsız eder. Bu 7 ilke aslında animasyon sanatının klasik ilkeleriyle de yakından akraba sayılır. Ve bu hiç tesadüf değil. Çünkü ikisi temelde aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Cansız pikselleri ve poligonları bir izleyicinin ya da oyuncunun zihninde canlı hissettirmek. Ve belki de en çarpıcı nokta şu. Bu 7 ilkenin hiçbiri tek başına özel değil. Öngörülebilirlik mühendislikte zaten bilinen bir kavram. Kolay ama derin, pedagojiden ödünç alınmış bir fikir. Organik hareketler 100 yıllık animasyon geleneğinden geliyor. Swing'in asıl katkısı yeni bir şey icat etmek değil. Bu dağınık, birbirlerinden kopuk fikirleri tek bir tutarlı çerçevede, tek bir ortak dilde birleştirmek oldu. Ondan önce her stüdyo kendi jargonunu kullanıyordu. Responsive, tight, snappy, juicy hepsi aynı şeye işaret ediyordu. Ama kimse bunları birbirlerine bağlayamıyordu. Bugün game feel dediğimizde artık üzerine anlaşılmış, öğretilebilir, tartışılabilir bir kavramdan bahsediyoruz. Ve bu oyun tasarımının bir zanaattan giderek daha disiplinli bir mesleğe dönüşmesinin küçük ama önemli bir işareti. Ki bu kitap 2008'de yazıldığında Swing son bölümü tamamen geleceğe ayırmıştı. Henüz çözülmemiş problemleri. En büyük problemlerden biri girdi tarafındaki bant genişliği sorunuydu. Bir bilgisayarın size aktarabileceği bilgi miktarı, görüntü, ses, titreşim gibi şeyler yani, sizin bilgisayara aktarabileceğiniz bilgi miktarından kat kat fazlaydı. Siz sadece birkaç tuşla birkaç eksenle konuşabiliyordunuz. Bilgisayar size yüzlerce piksel, yüzlerce ses frekansla cevap veriyordu. Bu asimetri, kontrolün her zaman biraz sınırlı hissettirmesinin temel nedenlerinden biriydi. Ardından geçen yıllarda bu asimetri yavaş yavaş kapanmaya başladı. Hareket kontrolcüleri, dokunsal geri bildirim veren tetikler, jest tanıma sistemleri, hatta günümüzde konuşulan sinir arayüzleri hepsi oyuncunun niyetini bilgisayara aktarma, bant genişliğini genişletmeye çalışan girişimler. Ama ilginç olan şu, temel prensipler hiç değişmedi. Bugün en gelişmiş oyun motoruyla yapılmış oyun bile hala aynı üç yapı taşına, gerçek zamanlı kontrole, simüle boşluğa, cilaya ve hala aynı insan biyolojisine hizmet ediyor. Ve o 240 milisaniyelik döngüye bağlı. Teknoloji değişti, araçlar değişti ama oynayan hala aynı beyin ve aynı sinir sistemi. Bir oyunu elinize aldığınızda hissettiğiniz o an parmağınızın ucundan ekrana, ekrandan tekrar parmağınıza akan o görünmez döngü aslında hiç rastgele değil. Onlarca milisaniyelik hesaplamanın, insan algısının biyolojik sınırlarının ve bir tasarımcının sizin fark etmenizi bile istemediği binlerce küçük kararın toplamı. Asteroids'in sürüklenen eylemsiz gemisinde, Mario'nun kademeli hızlanmasında ve o küçük kayma anında, Bionic Commando'nun yer çekimine meydan okuyan salınımında, Mario 64'ün kamera göreceli, neredeyse görünmez matematiğinde, hepsinde aynı görünmez el var. İnsan bedenini ve zihnini sanal bir dünyaya bağlayan o ince köprüyü inşa eden tasarım. Bugün oyun geliştiricileri bu köprüyü çok daha bilinçli, çok daha ölçülebilir şekilde kuruyor. Ama iş hala bitmedi. Yeni girdi cihazları, hareket kontrolcüleri, dokunsal geri bildirim teknolojileri her geçen yıl
bu görünmez zanaati yeniden şekillendiriyor. Bir dahaki sefere bir oyunu elinize aldığınızda ve o doğru hissi fark ettiğinizde artık bunun arkasında tam olarak neyin olduğunu biliyorsunuz. Bir gerçek zamanlı döngü, bir sümüle boşluk, bir cila katmanı ve belki de bir sonraki harika oyun tasarlayacak olan siz olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve çeşitli etkileşim kazandırma bıdılarını yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.